Jamaika'ya hoş geldiniz. You're not scared. Why would I scared? Abi bunları ben yayınlayamam ki ya. Aldı bıçağı böyle gidin buradan böyle çekmeyin yaptı. Fenerbahçe'nin başını göstereyim. We are coming from Fethiye. The roads. Bu da yaklaşık olarak 30 dolara geliyor ve hani hiç gönlüm rahat değil şu ülkeyi gezerken. Jamaika'daki insanlar ne yiyip ne içiyor onu da gelmişken görelim. Kamerayı gördü yine kapat diyor. Bak şimdi Sezer'in yolunu kesecekler. Biz gece bunu arabayla geçerken korktuk ya. Yaklaşık 10 dolara falan alabiliyorsunuz etin kilosunu. Ne hayatlar var ya. Buraları gördüğümde hep onu düşünürüm. Sen kalk İzmirlerden, Fethiye'lerden gel Jamaika'da arabayla gez. Ey yavrum be. Bak şimdi yanımızdan geçerken adama bakın. Bakar mısın? Yüzü ağzı kaymış. Hadi bakalım Jamaika gezimiz başlasın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun Jamaika ayağına hoş geldiniz. Bakmayın bu kadar enerji dolu olduğumu, normalde var ya o kadar yorgunum. Gözlerimin altından da anlıyorsunuzdur ve açım ki. Dün Jamaika'nın başkenti Kingston'dan bir araba kiraladım. Abi ben Jamaika'yı böyle hiçbir şeyin olmadığı bir ada hayatından dolayı böyle toprak yolların olabileceği gelişmemiş bir coğrafya olarak tahmin ederken bildiğiniz otobanlardan ilerleyerek Montego Bay adında Karayiplerin en büyük kruvizör limanlarından birine geldik. Yol manzaraları harikaydı. Yemyeşil bir coğrafya, bir yanda deniz, bir yanda yağmur yağıyor, bir yanda açıyor falan derken böyle güzel bir yolculuk yaptık. Bugün sizlere Jamaika'nın hem turistik bir yerini anlatacağım hem de aynı zamanda birazcık hikayelerle beraber buranın nasıl kurulduğunu, neden bu kadar Jamaika'nın ünlü olduğunu ve Jamaika'nın geçmişte aslında ne kadar zor bir coğrafya olduğunu gezerek yine dünya turumun her yerinde yaptığım gibi aktarmayı planlıyorum. O yüzden şimdi önce bir videoyu durdurun. YouTube'da bir hayalin peşinde kanalıma geldiniz ya şimdi ya da bu videoyu hangisini izliyorsanız geldiniz. Bu videoyu tıklayın, bir beğenip bir yorum atın. Beğenmiyorsanız atmasanız da olur. Beğenmeme tuşuna basın. Önemli değil. Ama algoritma bunu istiyor. Ne yazık ki bunu söylemek zorundayım. Çünkü bu şekilde sizlerin önüne düşürüyormuş. Ben de 3 sene sonra öğrendim bunları. Heyecanlıyız. Artık bu benim 108. ülkem. Kaldı 89. O yüzden artık çaylar, çekirdekler hazırsa ya da beni bir kahvaltı saatinde yemeğinizi yerken izliyorsanız sizlere 10.000 küsür kilometre öteden belki de haritada yerini benim dahi zorla göstereceğimi düşündüğüm Jamaika'nın bu ilginç coğrafyasından çok güzel bir bölüm hazırlayacağım. Hadi bakalım Jamaika gezimiz başlasın. Şöyle bir Airbnb evi tuttuk. Burada Sezer yattı. Şurada ben yattım. Yok yani şu oda bile 120 dolar, inanabiliyor musunuz? Şurada bir mutfak var. Küçücük bir şey. Şurada ben bir yandan çalışıyorum. Burada televizyonumuz var. Şöyle balkondan çıktığınızda da açalım bir bakalım bizi ne karşılıyormuş. Sürekli bir yağmur yağıp bir yandan da hava açıyor ama şu gördüğünüz yer birazdan açacak inşallah. Şehrin merkezi. Montego Bay adındaki o merkez tam burası oluyor. İşte böyle dağlarla çevrilmiş bir coğrafya. Bakın yemyeşil bir tabiat aslında. Bir yanda da burada plajlar başlayacak birazdan. Biz dün buraya geldik. Böyle akşam yemek falan da yedik. Böyle biraz dolaştık. Hiçbir şey yoktu. Sonra bir yürümeye başladık. Yok kasino çıkıyor, yok bar çıkıyor. Yok küçük bir caddesinde. Ulan internetten araştırdım. Meğer orası en ünlü yeriymiş. Ya dedim biz başka bir yere mi geldik? Dediler ki kruzların geldiği günler ya da perşembe cumartesi günleri burası dolu oluyor dediler. Sonra biz de geldik erkenden uyuduk, enerjimizi aldık. Arabamızı şöyle sağlam bir yere park ettik ne olur ne olmaz diyerek. Şimdi de güne başlayacağız. Şu ana kadar wow demedim burayla ilgili. İnşallah bugün videoyu yaparken şaşırmaya başlarım da hani Jamaika'ya karşı olan en azından bir ön beklentim birazcık daha yukarıya çıkmaya başlar. Çünkü ya biz çok gördüğümüz için ya da burası biraz bana hala gördüklerimin içerisinde yol manzaralara dahi söylüyorum abartı gelmiyor. Hele fiyatları sormayın. Ya burada bir resortta kalırsanız 300-400 dolar. Airbnb evleri 120 dolardan başlıyor. Bir tura gitmek 100 dolar. O yüzden Jamaika hiç de sandığınız gibi bir yer değil. Hadi gelin evimizden çıkalım. Bir kahvaltıyla güne başlayalım. Yavaş yavaş plajlara gezeriz. Böyle sizler ayaklarınızı uzatın, keyfinize bakın. Biz de bir yağan bir açan havada mücadele ederek bu tatilin keyfini çıkaralım. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazının desteğiyle başlıyor.
Şu an yağmur artık dindi. Evimizden çıkabildik. Şöyle evler yapmışlar böyle ruhsuz, tasarımsız böyle bir site gibi. Çok felaket nem var. Sıcağı yüzümde hissediyorum şu anda. Yemek yemeye gidiyoruz. Bakın böyle sitelerde bile hep yollar böyle. Ara yollar çok kötü. Ana yolları, otobanları çok iyi yapmışlar ülkede. Evden indik. Canavara ulaştık. Bakın şoförümüzle tanıştırayım sizi. Aa Sezer Bey nasılsınız ya? İyiyim ben, siz nasılsınız ya? Sol elle araba kullanmak çok komik. Vites tutmak. Adam helal olsun. Buralara kadar bizi getirdi. Kazasız belasız. Buralara kadar geldik. Arabamız süper. Beklentilerin çok üstünde. Ben daha kötü bir araba bekliyordum. Çünkü yolda da eski arabalar var. Ama arkadaş daha Allah izin verirse sinyalin yerini bir de Abi sinyal bu tarafta ne işi var Allah aşkına ya? bir de şey neydi? Şunu yapar. Silecek. Silecek. Sürekli sileceği çalışıyor sinyal. Allah kahretsin. Yine yapamadım. Trafik İngilizlere göre ya. Neyse, hararet ışığı yanıyor arabada. Ne? Daha yeni başladık yola nasıl yanar? Ben de anlamadım. Vallahi Aç camı aç camı hararet yapmasın araba. Işığı... Bir şekilde en kötü araba yanar. Nasıl sigortalı. Evden çıktığımız manzaraya bak. Abi artık o oturanlarla ilgili yorumumu en son videonun sonunda yapacağım. Yürü bakalım kardeşim. Sağdan dikkat et. Bak. Bildiğin Fethiye'de Karagözler'den aşağı iniyormuşum gibi hissettim şeyde. Evet. Aşıklar Tepesi'nde. Biraz daha böyle kalkan gibi geldi o iniş. Diklik mi? Buralar bende sıkıntı yok. Oğlum harbiden bu hararet ışığı yanıyor. Yani bu sıkıntı verebilir. Binince arayalım mı? Olmadı. Soralım olmadı. Benim zamanında yıllarca bununla uğraştım. Amerika'da bir tane araba aldım. Toyota Prius aldım. Aldım Meksikalılardan. Yarım saat sonra tüm ışıklar yanmaya başladı. Ben öyle bir araba satmıştım ya. Şerefsiz. 5300 dolara aldım. 300 dolar masraf yaptım. En son giderken de Amerika'dan 4000 dolara Ukraynalılara sattım. Dedim bak böyle problem var. Onlar da sonra şeyi buldu. Kilometreyi de değiştirmişler. Bana yazdılar. Allah'tan arabanın tekeri var. Ya buralarda beklentileri düşük tutmanızın sebebi bu işte. Yani nereden ne çıkacağını bilemiyorsun. Biz çok düşük beklentiyle geldik. Yol bizi mutlu etti. O derece mutluyuz yani. Şimdi burada bir şehir merkezi var. Orada dolaşmaya başlayacağız. Arabayı park edecek yer bulmamız lazım. Bizim canavarı şuraya park ettik. Şimdi bir şeyler yemeye gidiyoruz. Jamaika'ya geldin mi buranın kebabını yiyeceksin. Aynen öyle abi. Yani keşke öyle olsa da oğlum var ya canım çok pis bak. Hani artık bizim 2. aya girmek üzereyiz. Yemek konusunda sinirler gerilmeye başladı. Ya dün bir de çok kötü yemeğe çok para verdim. Çok Evet. sinirim bozuluyor bu durumda. Bu ölüsü 30 dolar 40 dolar yemeğin. Bunların içinde benim 2 tane meşhur yemeği var. Biri jerk chicken. Bildiğiniz çevirme tavuk gibi düşünün. Sosluyorlar. O güzel. Bir de patiz. Ne dersin? Empanada, çörek, Gibi aynen. börek gibi bizdeki. Yani işte pişinin içine bir şeyler et met koymuşlar onu satıyorlar. Heh. Şurada yer var oraya gideceğiz. Biz de hiç yemedik bu arada. İlk defa yiyeceğiz. O yüzden hani sürekli YouTube'da rol yaptığımız için yiyormuş gibi yaparız. Vallahi çok açız. Şurada bir yemeğimizi yiyelim. Hani güne başlayalım en azından. Gelin. Sezer'le beraber girdik içeriye. Böyle bir mekan. Şuradan seçeceğiz. Bu portakal suyu. Şunlar da şöyle açacağız şimdi yiyeceğiz. Abi dünyanın en saçma portakal suyu açma şekli. Bu girmiyor buna ya Sezer. Ha şurasından mı? Portakal suyu. Jamaika'ya gelmişken portakal suyu içeceğim. Oo güzelmiş. Yine. Fena değil. Bak size patizi göstereyim. Bildiğin hamur. Ne var? Peynir var. Şu tavuklu, bu etli, bu peynirli. Hepsinden deneyeceğiz. Kaç para bunun tanesi? 2 dolar. Şu anda 302 dolar. 2, 4, 6 hatta 6,5. Toplam 1500 dolar. Portakal suyunu beğendim ha. Portakal suyu çok da 1510 dolar. Şu ana kadar Jamaika'da yediğimiz en ucuz şey. Şöyle bir şey. Güzel ama asla bir empanada değil. Doyurur ama güldürmez. Herkes sıraya girdi. İnanılmaz bir kalabalık var. Adamların 2 yemeğinden birini yiyoruz şu anda. Yani sırf patizm geldi de Jamaika'ya gideyim bir patiz yiyeyim diyecek halim tabii ki yok. Yani çok güzel değil bana sorarsanız. Biraz da ağır bir ürün ama en azından karnımız doydu. Sabah enerjimizi aldık. Güzel de güneş çeyizimizi artık açmaya başladı. Zor topraklar, zor coğrafya,
zengin yerler değil yeme içme anlamında. O yüzden gezmesi de zor. Şimdi hava da çok sıcak. Bu alışveriş merkezinde biz aslında arabayı park etmek için gelmiştik. Çünkü her yere buradan gidiliyor. Harbor AVM diye geçiyor ve buraya gemiler geldiğinde insanlar alışveriş yapsınlar diye burayı kurmuşlar, getiriyorlar. Bunun da içinde bir tane market dikkatimi çekti. Ben de size Jamaika'da hala market göstermedim. Hadi gelin bakalım Jamaika'daki insanlar ne yiyip ne içiyor, onu da gelmişken görelim. Bu ülkeye biz ilk geldiğimizde parayı anlayamadık, tamam mı? Her şey dolar yazıyor. Ulan yemek yiyoruz, 300 dolar yazıyor. 500 dolar neyse. Sonra bir öğrendik. Jamaika doları. 1 dolar da 160'a geliyor. Şu 3 dolar. Şu en küçük paraları 30 cent yaklaşık olarak. Bir de bunların 5000'i var. En büyük şu ana kadar gördüğümüz para da bu. Bu da yaklaşık olarak 30 dolara geliyor ve bildiğiniz paranın aynı Hong Kong, beni az önce uyardılar, gizli çekiyorum o yüzden. Hong Kong ve Singapur'da da böyle olur paralar. Böyle yırtılmaz, su geçirmez. Şu kağıttan yaparlar. Buranın da parası böyle. Şimdi bunu niye anlattım? Bu ülke fakir bir ülke. Biz buraya geldiğimizde taksici bize insanların aylık 400-500 dolar ancak kazandığını, tenekeden evlerde yaşadığını, geçim derdinin olduğunu söylediler. Biliyorum şu an çok zengin bir muhitteki bir marketteyiz ama burası bile bize o kadar pahalı geldi ki yani şu muz yaklaşık olarak 5 dolar ya neredeyse 1 kilo muz. Bu Amerika'da 1 dolar mesela ki oradaki satın alma gücü yani 6.000-7.000 dolar kazanıyor adam 1'e alıyor. Buradaki adam hem 400 kazanıyor hem 3'e alıyor. Buradaki insanları benim gördüğüm 3. günümüz eğlence, uyuşturucu, dans vesaireyle bırakın ya demişler. Gelmişler, uyutmuşlar. İnsanlar beslenme, gıda vesaire bilmiyorlar. En uzun kuyrukları da Kentucky Fried Chicken'ın önüne görüyorsun. Çünkü en ucuz yemek o. Ve çok obez var. Çünkü çok yani her yerde. Ben daha fit insan görmedim burada doğru düzgün. Bunun söylememizin sebebi de işte muhtemelen alım gücü yeterli olmadığı için iyi beslenemiyorlar. Hatırlatıyor bazı şeyleri, artık yorumu siz yapın. Arkadaşım parayı teşekkür ederim. Bak libreyle patates satıyorlar. Bunun yarım kilosu 2 dolar civarında. Sadece yarım kilosu yani kilosu 4 dolar. Patates bu ya. Bak şurada etler var. Yaklaşık 10 dolara falan alabiliyorsunuz etin kilosunu. Burada tavuklar var. İlginç bir şekilde mesela bunun da kilosu 10 dolar, tavukların da. Gerçi şurada daha kötü ayrılmış tavuklar da varmış. Onlar biraz daha uygun. Yaklaşık olarak 1000'e falan alıyorsun. Yani 6 dolara falan geliyor. Avrupa'da 3-4 dolara içtiğin şeyi burada 15-20 dolara Dolar. falan içiyorsun. Bir şişe şarap. Çok pahalı. Oğlum burada ucuz bir şey yok. Burada ucuz tek bir şey var. Onu da söylemeyeceğim. Yani Amsterdam'a gidenler ne olduğunu biliyorlar. 1 dolara alıyorsun. Öyle kötü sigaralar, ne sigara ne alkol hiçbirini de önermiyoruz. 1 dolar burada. En ucuz şey o. İşte uyutuldukları için o da böyle her şeyi bırakmışlar. Ya şimdi içeride bir sürü şey var ama fiyatlar gerçekten pahalıydı. Çok tek tek göstermek istemedik. Bakın şöyle peanut fıstıkları aldık. 4 tane 2 su 5 dolar verdik. Bunların fıstıkları ilginç bir şekilde çok lezzetli. Geçen tatmıştık yolda, çok hoşumuza gitmişti. Arabaya atarız dursun, yolda yeriz. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Artık şehrin merkezini gezelim. Biraz buranın tarihini anlatalım. Hadi bakalım. Şimdi buranın merkezine doğru gidiyoruz. Hava bayağı güzelleşti. Şurası tam şehir merkezi olarak biliniyor. Çok bir şey olmasa da gelmişken görünmesi gereken bir detay var. Size onu anlatacağım. Tam Amerika gibi bakın, yolların yapılması, çizgiler, renkler çok andırdı. Buraları gezerken onu hissediyorsunuz. Merkezi böyle bir yerde. Şurada bir güzel cadde var. Gidelim bakalım. Ya hiç bilmediğim bir yerde de hani elimle koymuş gibi bulamıyorum. Nereye gittiğimi ben de anlayamıyorum bazen. O yüzden biraz kervan yolda dizilir misali oldu şu an. Gece burayı hatırlıyor musun? Evet. Biz gece bunu arabayla geçerken korktuk ya. Her köşede adamlar vardı. Ya gündüzüyle gecesi çok farklı. Ya şeyi hissedemiyorsun. Bir rahat değilim yani. Kafam gergin. Ses yükseliyor, kornalar çalıyor. Böyle Sürekli biri bağırıyor. evet, gerginlik var. Kadına mı laf atıyor? Aha, turist gördüm. Vallahi ilk defa turist görüyoruz, bak ciddi söylüyorum. Yağman ne demekti? Ya bak her bunların ikisi ama bak kamerayı gördü yine kapat diyor. we are not filming here. We are filming ourselves. Bak ben bu mesela bunu ilk defa görüyorum koca dünya turunda Orta Amerika'da. Yerler bunların çirkinliği. Tezgahların yanından geçerek gidiyoruz. Çok güzel karpuz. Bu. Böyle yürüyoruz şimdi Sezer'le. Bak az önce ne oldu? Sezer çekiyor tamam mı sokağa? Adamı da ben de çekiyordum yan taraftan. Geldi elinde bıçak. Meyveleri soyan adam. Aldı bıçağı böyle gidin buradan böyle. Çekmeyin yaptı.
Bir de uçak da bana doğru şey yapıyor. Ben de oraya böyle yürüyorum, dalga geçiyorum bir şey. Abi çünkü hiç sıcakkanlı değiller. Ben daha şu ana kadar Jamaika'da sıcakkanlı hiçbir şey görmedim. Oğlum ama baksana sokağa. Yani kafayı çeviriyorsun. Bunların mutlu olma. Yok, ihtimal yok. Yani o kadar Şu an tehlike bile seziyorum burada. ben hiç gönlüm rahat değil şu ülkeyi gezerken. Dur hadi Allah'ım, hadi hep bir şans vermek istiyorum. Hadi bir şeyle telafi edelim hadi. Bu coğrafyanın bir kaderi var. O da kölelik. Vakti zamanında burayı sömürmek için sıraya giren Avrupalılar sırayla burayı el değiştiriyorlar. İspanyollar ve akabinde İngilizler şeklinde. Burayı da sömürürken diyorlar ki biz bunların yeraltı kaynaklarını, her şeyini alalım ama kimi çalıştıracağız? Ve gidiyorlar Afrika'dan köleleri getiriyorlar. O köleleri de aslında bu gördüğünüz insanların o zamanki dedelerini getirdikten sonra çalıştırıyorlar. Bugün siz Jamaika'da dağlarda böyle devasa malikaneler gördük, Kingston'da milyon dolarlık. Hep o zaman ki buraya atanmış yöneticilerin evleriymiş, beyazların. Sonra bunlar da gitmiş siyahi insanları Afrika'dan getirip sömürüp madenlerini, güçlerini alıp zenginleşmişler. Arkamdaki heykel de buradaki ayaklanmayı yapan ilk kişilerden bir tanesi. Sam Sharp adında bir köleymiş vakti zamanında, Afrika'dan getirilmiş Sam Sharp ve aynı zamanda Hristiyanlığı da benimseyip adada da Hristiyanların Hristiyanlaşması için mücadele vermiş. Ama en büyük verdiği mücadele de ayaklanmaymış. İşte akabinde 100 sene sonra da 1800'lerde bu olay oluyor. 1900'lerde de onun adına burayı yapıyorlar. Arkada da küçük bir tane kilise var zaten. Burası da kentin en tarihi, en çok ziyaret edilen noktalarından bir tanesi. Bize sorarsanız pek de güzel değil. Özellikle adamın az önce o bıçağı suratıma doğru getirip böyle yapması bütün tüylerimi diken diken edip sinir etti beni. O yüzden hadi biz serin yerlere, denize doğru gidelim. Merkezden plajların olduğu yere doğru gidiyoruz. Böyle dedim ya, hani ben burayı hiçbir yere benzetemedim. Yani gerçekten az önce Instagram'da da paylaştım. Sağ olun, orada da beni hep böyle videolarımı izleyip storyler atıp etiketleyip böyle kahvaltı yaparken, yemek yerken, çayınızı içerken paylaşıyorsunuz. Bir realin peşinde hesabımı etiketleyerek. Oradan da takip edebilirsiniz. Hızlı paylaşımlar oluyor. Yani ben burayı bir yere konumlandıramıyorum. Afrika mı bura? Hindistan mı? Gel gidelim, sevmedim ben o çocuğu. He? Ben o çocuğu sevmedim ya. Kaos mu? Hani hangi kıta bilemedik. Bak şu an planda yaşadık. Birini beğenmediğimiz için başka yoldan gidiyoruz. Çünkü çok laf atıyorlar. Kendini huzurlu hissetmiyorsun falan. İlginç bir yer. İşte kentleşmenin başladığı o merkezde biraz dolanıyoruz. Ne yapmışlar? Hani ne görebiliriz, ne yaşayabiliriz diye arıyoruz tabiri caizse ama pek bir halt yok abi burada. Burayı hiç geliştirmemişler. Düşsen düşersin. Vallahi düşersin. Çıkalım şuradan ya. Hiç beğenmedim ben burayı. Huzurlu değil. Levi's kot var. Yer misin tatlı kız? Ne hayatlar var ya. Buraları gördüğümde hep onu düşünürüm. Ne hayatlar var, ne zor yaşamlar var. Belki bu bile iyi. Afrika'da falan çok daha kötülerini görüyorsun. Yaşamak zor. Ne yazık ki. Dünyanın adaleti yok. Şuraya bak. Düşsen düşersin, yemin ederim. Kanka hiç turist de yok. Buradan gidelim gel ya. Sezer. Gerek yok, burayı hiç sevmedim ben. Bak keşke var ya şu dünyaya kadınlar yönetse. Ciddi söylüyorum bak, kadınlar çiçek bak. Pazara Domingo, girdik. yes? Domingo oynuyorlar. Domino, sorry. Who plays the best? The game. Who plays the best? The game. Game always wins, ha? Let's see who will get the first one. Yeah, let's see. Bak şimdi sırasıyla koyuyorlar. Orada 3 var ya, 2 koyması lazım onun arkasına. Bu oyunu hiç Ya da anlamadım altının ya. altına 6 koydu, gördün mü? Birinin altına 1 koydu. He. Bak elinde adamın Şey gibi. Restine rest ulan. Got a dirty pass. oha Z şekli oldu lan. Bilenler yazsa ya yorumlara. Ben hala bilmiyorum kuralını. So who win? He wins, ha? Guy will this Bravo! we will. What's your name? You want a game? You can get a game. You learn. No man, you don't do We that. don't know. We don't Tony. know. Tony. Pleased to meet you. I'm Dennis. He's Cesar. Tony Montana. Tony Montana. Türkiye. Turkey. You been in Turkey? It's our first time in Jamaica. We love Jamaica, but Jamaican people are a bit angry. Little bit angry, huh? Why angry? Why? Normally they were supposed to be chill. You're from Turkey? Turkey, Yeah? yes. What was Turkey name before? That's in Asia. Asia? Middle East. Middle East. Between Europe and Asia. Oh, between Yeah. yeah.
King me? No king. We don't have king. We have president. Padişah, sorry. But Going way back. You're going way back. You know? President. President. About 5. now we are managed by president and democracy. Republic of Turkey. Enjoy your day. Enjoy your day. Have fun. Hi, Jamaican. Thank you. Thank you. Thank you. I never back tell a friend to come. Jamaican are loving people. Jamaican. Take care. Bye bye. Bye bye. Yeah, bro. Abi işte iyi insan var, kötü insan var olayı, anladın mı? Bak orada suratına bıçak çeker gibi konuşup seni tehdit ediyor. Burada arka mahalle. he. Oynayalım diyor. İşte diyorum ya bir şey olsun hani toparlayalım. Hadi güzel olacak, güzel, her şey güzel olacak, sıkıntı yok. Hava açsın kardeşim. Enerjimiz olsun. Hava açsın. Bir gülüşü var, kelebek görse ömrü uzar. Arabamıza atladık, şimdi ünlü plajlara doğru gidiyoruz. Sezer Bey'in sürüşüne güvenerek. Ölmeden Dualarla. bulacağız burayı. Ne Ya- kaza ne bela Allah korusun. Amin, en çok korktuğumuz şey. O yüzden sigortalı aldık arabayı. Ne olur ne olmaz diye, full kaskoluydu. Ona da ücret almadım. Evet ya, çok uygundu değil mi? Bazı ülkelerde araba parası kadar alıyorlar ya. Amerika. Sen kalk İzmirlerden, Fethiye'lerden gel Jamaika'da arabayla gez. Ey yavrum be, aslanlarım, devam. Where you guys from? Türkiye. Respect man. Welcome to Jamaica man. Thank you. Thank you bro. man, local. One Man Beach diye bir yere geldik. Herkesin bir şey içeceğiniz mi diye sorup duruyorlar. Bak geldiler Sezer'e satmaya çalışıyorlar falan. Böyle ortam var. Yürüyoruz şimdi. Plajı göreceğiz. Çok viraneymiş burası ama hiçbir tesisleşme yok ve her yer çöp. Baksana. Burası halk yeri gibi. Çünkü herhangi bir tesisleşme yokmuş. Böyle bembeyaz yine kumlar. Turkuaz bir deniz sizi karşılıyor. Takılıyorlar burada insanlar. Baksana. Şu şeyler çok güzelmiş ya. Kanolar. Altı falan böyle şeffaf. Etraftan böyle çok güzel fotoğraf bir de çekebilirsin. Hi. Hello. Benim anlamadığım mesela düşünsenize binlerce yıl önce ilk insanlar doğduğunda Doğu Afrika'dan yola çıkmışlardı ve dünyanın 7 kıtasına neredeyse yayılmış durumdayız. O zamanlar buzul çağda bütün kıtalar bir bütünken insanlar farklı yerlere resmen kavimler göçü gibi göç ettiler. Peki beni hep düşündüren şey şu oldu. O zaman da beyazlar, siyahlar vardı, eyvallah. Şu gözlük olayı mesela. Ya, şu an normalde güneşe dahi bakamıyoruz değil mi? Siyahiler de bakamıyor bu arada. Onlar için de aynı şey geçerli. O zamanlar mesela güneşe nasıl bakabiliyorlardı? Yani gündüz şurada yürümek var ya, güneş gözlüksüz. Neredeyse imkansız. Ya evrimleşme, her geçen sene daha kötüye gittik. Yani vücudumuz, bedenimiz adapte olamadı. Bunu unuttu böyle bir yetkinliğini. Ya da biz bahane uydurup bunsuz yaşayamıyoruz abi kafasındayız. Buralarda gezdiğim yerlerde dikkatimi çektiği için söylüyorum. Neredeyse herkesin güneş gözlüğü var. Gözlüksüz kimse güneşe çıkmıyor sahillerde burada. Böyle bir aklıma geldi. Sahilde yürürken böyle bir ilginç düşünceler beni aldı götürdü. Şurada şu teknelerle geziyorlar. Bildiğiniz arkasında motor var. Motorunu çalıştırıyor böyle dolaşıyorsun koy koy. Kumum güzel, deniz de güzel. Ama burada çok daha güzel yerler var. Böyle akşama kadar hepsini göreceğiz. Jamaika'ya hoş geldiniz. Bulunduğumuz yer böyle bir yer işte. En ünlü yerlerinden bir tanesini görüyorsunuz. Ama bundan daha ünlü bir plaj var. Bundan havalimanına doğru giderken solda kalacak. Oraya doğru birazdan gideceğiz. Sezer de milletle sosyalleşip böyle sorular soruyor. En sevdiği şeyi yapıyor. Ona da Sezer Yılmaz kanalından takip edin. O fırlamalık tarafı, ben daha çok böyle bilgi, gezi rehberi tarafındayız. O yüzden böyle bir sinerji yaratıyoruz iki arkadaş olarak. Gerçekten iki kişi gezmek böyle anlaşamadığın biriyle çok zor yola çıkmak. Düşünsene yeri geliyor kardeşinle bile bir evi paylaşamıyorsun. Eşim dediğin kadınla bile hayat evde geçmiyor. Kavga ediyorsun. Biz aylarca yoldayız iki arkadaş ve aynı zamanda bu işi yapıyoruz. Bazen ikimiz de çok geriliyoruz ama alttan almayı öğrendik. Böylece işte aslında insanları idare etmeyi de öğreniyorsun. Hayatına giren bir sürü yeni tanıştığın insanları da aslında kabullenmeyi öğreniyorsun. Seyahatin hayatımda kattığı en güzel tecrübelerden bir tanesi bu. İnsanları anlamaya çalışmak ve birazcık daha empati yapmayı öğrenmek. O yüzden sizlere de tavsiye ederim. Birini tanımak istiyorsanız önce yola çıkın. Yolda bayağı bir şeyler belli oluyor. Buradan artık dolaşıp ayrılacağız. Bayağı sıcak. İnanın dilim damağım kurudu. Arabadan şuradan şuraya gelene kadar resmen eridim. Burası da işte kentin en ünlü sahil şerit bölgesi. Burada beach club'lar var. Şurada bir kasino gibi bir yer var. Şurada restoranlar var, marketler var. İnsanlar da şu plajlarda yüzüyormuş. Burayı görmeden de dönmemek gerekiyormuş. Bak buranın başladığı noktadan itibaren Doctor's Cave Beach diye geçecek. İnsanları şurada limana bırakıyorlar. Gemiler gelmiş görüyorsunuz, kruzlar. Oradan da bizim aynı Dominik'te yaptığımız gibi gelip böyle şehir turu yaptırtıyorlar. Bakalım dedikleri kadar var mıymış buralar. Şu da en ünlü mekanı
La Ville diye buna gireceğiz. Hi, how are you? Allah kahretsin maça bak. Fenerbahçe'nin maçını göstereyim. My favorite team. Yeah, Fenerbahçe. Böyle kazıkların üstüne kurmuşlar. Hemen şurada da yüzebiliyorsunuz. Daha çok deniz, kum, güneş tatili yapılacak yer buralar. Anlaşıldı. Aa bak burası çok güzelmiş. Oo baksana. Şurası harika. Oraya gidelim. Biz burayı sırf kaydırağını deneyimlemek için seçmiştik. Bayağı da yabancı YouTuber da öyle yapmış. Ama bozukmuş, tadilattaymış. Şimdi gidin 3 ay sonra gelin dedi. Ya diyecektim abi 3 ay sonra benim Jamaika'ya yolum mu düşsün? Ne işim var burada? Dalga geçer gibi. Şimdi Sezer'le böyle güzel bir kaldırımlı yoldan yürüyoruz. Bak buralar güzelleşti mesela. Tam tatil beldesi değil mi? Turist arttı, hava değişti, sataşan yok. Bıçak çeken yoksa daha az önceki gibi. Dedim ve başladı. Hayattaki ağzımı açma süremde oluşan sonuçlar. Devam ki. Sezer, kız ne dedi? Dedi bunları. Her şey. Bizi tanıyormuş. Yolda denk geldik. Ukraynalı Dominik uçağında berabermişiz. Evet. Biz fark etmemiştik. Ben sizden tanıyorum dedi. Sezer bir soru sordu. Fark ettin mi dedi. Buradaki insanlar çok gergin. Kız evet agresif hepsi diyor. Ama öyleler yani büyük ihtimal dedi herkes içiyor ondan Evet. dedi öyle olabilir. Abi taksici bir de şu an cigara sordu bize. Evet ya. Yani böyle olay. All is perfect. Alles Evet. perfect. So what about the massage follow with the No thank you. We don't want. Bitti ghost. O da kızlara geçti. Gel şuradan bir kahve içelim kardeşim. O Mariano diyor. Aa, burası işte en iyi yer. Italiano. Doctor's Cave. En turistik yeri burası işte. 1200. Ne diyor? Gelelim giriş 1200. Şurada bir oturalım bir soluklanalım. Jamaika'da Google'da nereye gidelim, hangi plajı görelim dediğinizde aha da burası çıkıyor. Doctor's Cave Beach diye bir yer. Çok ünlü bir plajı var. Girişe $35 verdik ama şöyle 2 şezlongumuz ve şemsiyemiz de var. Paraya kıydık dedik ki parayı neye kazanıyoruz biz? Çocuk yok, hanım yok, kira yok. Bari dedik yiyip içelim. Değil mi Sezer kardeşim? Kesene bereket. Hadi gel. Yeah, why not? Okey, çıkmak istemiyorlarmış çünkü aman ha. Ülkede bir şey var. Bu ülkede bir şey var. Anlamadım ki ben bunu. Başka ülkelerde önümüze atlıyorlardı. Çek diye burada yüzümüze bakan yok. Bir şey gizliyorlarmış gibi. Baksana parti teknesi bak karşıdaki. Bizim orada olmamız lazımdı işte. Burası Jamaika'daki en turistik yer. Biz şu anda ülkenin en büyük ikinci kentindeyiz. 100.000 kişinin yaşadığı bir kent. Yaklaşık 2-3 milyonluk nüfusu var ve bir turizm kentindeki en ünlü plaj kısmını görüyorsunuz. Oteller falan var ama gerçekten beklentileri çok düşüreceğiniz kalitede oteller var. Biz Google'daki yorumlara baktık, Booking'den baktık. Hele fiyatlar ultra her şey dahil falan değil. Yani her şey dahil $500'dan başlıyor. Yani o yüzden Jamaika bildiğiniz gibi çıkmadı. Deniz güzel ha. Çok güzelmiş. Daha da güzel. Bu yol nereye çıkıyor acaba ola? Ama bembeyaz bak standart Karayipler Denizi kumu değil mi? Çok güzel. Masmavi deniz. Yüzelim o zaman. Yüzelim. Hadi Bizde gel, kimse yüzsünüz. ilgilenmedi ama. Gel şurada şemsiyemizi alalım. Ben de Harranlıyım. Böyle bir geldi bizi teftiş ediyor. Ayarlıyor böyle yalanlar ama biz de aynısını yapıyorduk. Oğlum çok zahmet oldu ya kusura bakmasın. Var ya burada bir çalışma şekilleri var mesela bir şey istiyorsun böyle sanki alacaklı gibi geliyor tamam böyle yavaş yavaş sallanarak. Biz de bıraktık artık çok kasmıyoruz. Şimdi burada deniz kum güneş keyfi yapacağız. Hadi GoPro ile çekeyim onu birazcık bakalım. Denizi güzel mi Karayipler'deki bu Jamaika adasının. Oo sıcacıkmış deniz. Baksanıza cam. Bu Karayiplerin bak denizi güzel mesela. Ama çok resif göremedik nedense. Yani öyle istediğim o Asya'daki resif zenginliğini burada görmedim. Yine de bu kum ve deniz pürüzsüz, cam gibi. Hint Okyanusu'nda yüzdük. Filipinler'de orada burada bir sürü denizde yüzdük. Akdeniz'de yüzdük. Kızıldeniz'de yüzdük. Latin Amerika'nın denizlerinde yüzdük. Artık Karayipler'de de yüzelim. Bir kere de Jamaika'nın denizine bakalım. Harika ya. Baksanıza. Evet şimdi suyunu deneyelim. 3. Birazcık girince alışıyorsun gibi ama yine de serin. Jamaika'ya hoş bulduk.
Evet, denizimize girdik. Şükürler olsun Jamaika'da da yüzmüş olduk Karayipler Denizi'nde. Yani fena değildi. Çok daha güzellerini gördük. Aramam hani Jamaika'm geldi denizine gireyim demem. Ama Jamaika'da bilmeniz gereken hani Bob Marley'i anlattık ama Usain Bolt gerçeği var. Rekorların adamı, alt üst etmiş bir adamın böyle restoranları var. Tracks and Records diye. Bunu başkentte de görmüştük, anlamamıştık. Burada fark ettik ki farklı yerlere böyle turistik yerlere onun restoranlarını kurmuşlar. Birazcık böyle Amerikan-vari oluyor içerideki tarzları. Kingston'da görmüştük. Burada da fotoğraflarına baktık. Çok ünlü. Akşamları dolu oluyor. Ama benim dikkatimi çeken bir şey göstermek istiyorum. Şimdi bu cadde en ünlü... Allah! Korna patlasın. Çok ünlü caddesi. Şu reklam panolarını çok beğendim. Evet, çok güzel Böyle yandan geçişti lan değil mi? Hani böyle otantik böyle daha böyle klasik. Yani değil de Daha tatlı. Görünce böyle sizlerle paylaşmak istedim. Bak ne güzel geçiyor, değişiyor. Şimdi buradan uçakların indiği dünyaca ünlü bir pist var. Eskiden uçakların direkt dibine kadar gidebiliyor musun havalimanının? Ama artık bir plaja kadar gitmenize izin veriyorlarmış. zombi. Herkes zombi. Abi zombi gibiler gerçekten ya. Yani böyle o kadar uyuşturulmuşlar ki kullandıkları maddelerden ne yazık ki. Oraya doğru yürüyüşümüzü yapalım. Ben bu haldeyim bu arada. Yani soyacak adam beni vazgeçer. Halime acıyıp para verir. Hadi gelin. Bak şimdi Sezer'in yolunu kesecekler. Gördün mü? Bak bunu diyorum artık var ya yani bir şey sürekli önünüze geçip bırakmıyorlar. Gördün değil mi? Yolu nasıl kesiyor? Bana da şey diyor. Burada şimdi kullandıkları bir cümle var. Yerelleri desteklemek ister misin? Support the locals. Sattığı da ot. Tabiri caizse marihuana satıyorlar. Kullanmıyorum diyorum. Niye diyor. Kendi o kadar yemek yerine kullanıyor ki. Hepsi zayıf fark ettin mi? Hepsi zayıf, Erkeklerin evet. hepsi zayıf. Kadınların hepsi kilolu. Evet. Çok kötü değişik bir besleniyorlar. olay ya. Bak kadına bak mesela. Adama bak yanında kupkuru. Ya bir de Bence ben- erkek cigara içmekten, kadın da yemek yemekten. Ben bir de artık şeyden çekinmeye başladım. Hani sokağa çekmek istemiyorum. Laf atıyorlar çünkü sürekli. Yine attı bak. Bak yine Bak, atıyor yol arkadan. Ya o yüzden hani kendimi rahat hissetmiyorum ve kesinlikle arkadaşlar beni izleyen insanlar daha çok aile. Ne alkol, ne uyuşturucunun hafifiymiş, ağrıymış. Asla, bak asla. 100 sene önce de hatırlarsınız belki büyüklere şeyden görmüştür. Geçmişteki gazetelerden. Sigara sağlığa yararlıdır diye reklamlar yaparlarmış. Amerika'da falan gidin bakın hatta. Olaya bak. Günümüzde de resmen bunların hepsi böyle çok faydalıymış gibi topluma bunu lanse etmeye çalışıyorlar. Hayır abi, alkolün de diğer her türlü maddenin hepsi zararlıdır. Belgelenmiş bir şekilde bağımlılık yapıp beyni öldürür. O yüzden olabildiğince uzak tut. Hani nasıl beyni öldürdüğünü burada fazlasıyla görüyoruz. Kesinlikle. He. Dans ediyor. Bak ölüyor biz da. ne içiyoruz? Mesela az ama yani tadında. Kadınla. Bak şimdi yanımızdan geçerken adama bakın. Evet. Where are we going? Bakar mısın? Yüzü ağzı kaymış. Böyle bir ülke işte. What's up, man? Man good. How that? We are just walking around the beach. Who that? Yaman, Yaman. Yeah, man. Yaman. Good man. Yaman. Bad man. Take care man. Where you from? Türkiye, İstanbul. Istanbul. Yep. Welcome, man. Welcome. Take care. It's Mike. No, listen, man. Ha, Mike is my name. Mike. I am the mayor. Mayor. I run this place. Everybody love me, and everybody know me. Oh. Yeah, man. It's cool, man. That's my friend, Pucha. Yeah. Like a driver. Driver. I good. have bus too. Yeah, my van down But there. we have already got our own car. You drive. Yeah, we drive. We are driving not around scared? the island. You're not scared? Why would I scare? The world is all of ours. Bob Marley's house. No, but driving. No worries. Bro, they need to scare. They need to scare of us. No, I'm We saying are the coming roads, from Fethiye. the roads. You can manage. Yeah, It's okay, brother. it's okay. We are used to. We are coming from big city. Yeah, no problem. It's easy Big to drive. city. Thank you, Take brother. care. We are going to end of the beach. There. We are gonna miss the sunset because it looks No, like today. sunset is in Negril. Negro. Yeah, maybe tomorrow we will check it out. Yeah, you heard about Negril? Not yet. Tomorrow we are Yeah, planning. I'm the guy. Yeah. Abi bunları ben yayınlayamam ki ya. Yeah. Türkiye'de nasıl yayınlayayım? Beni canım sıkılacak durduk yere. Gerçekten bak bir yandan Amerikalılara vesaire geçiyor. Bir yandan adam bana bir şeyler satmaya çalışıyor. Yıldım ya. No. Garacanıma doydum artık. See you man. No, we don't smoke. Thank you. Because I have a medical problem. And he is also. That's why we never drink or we never smoke. It's not about buying or not.
Yo. Böyle diyeceğim abi, hastayım diyorum. Boy. Yoksa bırakmıyorlar. Gerçekten yani bak bu sizde var ya, hani gösterdiğim sıradan bir sahneydi. Yani bırakmıyorlar, o kadar zorlanıyoruz ki. Gördünüz değil mi nasıl uyuşturulmuş haldeler? Ölü gibi, ruh gibi geziyorlar. Bütün bilinç kaybolmuş ve üzücü. Buranın da morfini bu olmuş. Ne yazık ki acıları dindirmek için. Çok tatlı insanlar. Ha. Bizi uyarıyor şu an. Yatırım tavsiyesi değildir ama bunlar çok popüler böyle yerlerde. Böyle arabayı, aslında araba görünümlü bir tekneyi, arkasında makinesi var, sürat motoru gibi, böyle kiralayabiliyorsunuz. Birçok yerde gördük ve bunu çok seviyorlar, kiralamayı. Bak şu şekilde gidiyor. Jet ski'nin araba versiyonu. Gidelim bakalım. Dead End Beach diye geçiyor, yani yolun sonu plajı demek. Çünkü buradan sonrası havalimanı. Burası da güzel bir yer diyorlar ama şurada affedersiniz donsuz insanlar var, sokakta yaşayan ve adamın her şeye rağmen kas kütlesi bizden daha fazla. Six packs'leri var, anlamadım. Harbiden adam Ya. geliyor bak. Geliyor yani. Geliyor, kolibali Çekme geliyor. de sen yine de. Burada uçakları izliyorsunuz. Uçaklar direkt şuradan iniyorlar. Birçok Karayip ülkelerinde gördüğünüz gibi ama şu an çok bir uçak geldiği yok. Bir de çok manzara anlamında şu an iyi bir ışık yakalayamadık. Hiç sevmedim. Turist de yok burada. Sürekli böyle bir tezgahları koymuşlar. Alkol yanında da bir şeyler satıyorlar anladığınız şeylerden. O yüzden buradan ayrılalım. Efendi gibi yolumuza devam edelim merkeze doğru. Yemeğimizi yiyelim akşam. Biraz bakarız etrafa. Sonrası Allah kerim. Hadi geri çekiliyoruz. Tam açma ya. How does it look like? How am I gonna Yeah, man. stretch it Yeah, or man. unstretch? Yeah, Burada man. arabanıza baktım. Jamaica, Bana come bir get your şeyler vermeniz bracelet in lazım Jamaica dedi. at the One Man Beach. I'm the local guy. What's your name, brother? My name is Dwayne. Dwayne. Yeah, check Basketball. me. Check Dwayne me. Johnson. Dwayne Dwayne Johnson. Wade. Yeah, Dwayne Johnson. The beat guy in The beat Jamaica. guy. Ah Yine be aldık kardeşim. ikisini. Yeah, man. 6 dolara böyle bir When şey you're var. wearing a bracelet, you mean everybody respect you in Jamaica. I hope so, brother. Kimlik aldık kanka. Yeah, Kimlik. Muhtarlık kimliği aldık Jamaika'da. Thank you so here, brother. Yeah, man. Thank you so thanks, much, brother. Close your bag, man. Okay, brother. Thank you man. Respect, brother. Take care. Take care yourself. Yaman. Günü böyle kapatıp yemek yemeye gidiyoruz. Arabanıza göz kulak oldum dediler. Sıkıyorsa verme. Yani dedik en azından anısı da olsun. Böyle bir şey aldık Jamaika'da. Bundan sonra diyor Jamaika'da bunu taktığınızı gören herkes size saygı duyacak diyor. Hadi bakalım yemeğe gidelim, bir şeyler yiyelim artık. Bir duş alırız önce evimizde. Ondan sonra bir de buranın akşamını görürüz. Nasıl? Acıktık. Geldik abi Burger King yiyoruz. Biri çok pahalı artık bıktık yani. 60-70 dolar para veriyoruz, aç kalıyoruz. Bari dedik hani bakalım başka yerel bir şey yiyelim. Yine jerk şeyi var onların. Dedik en azından 10 dolar bir de kişi başı. Orada 60 dolar para verip aç kalıyoruz. Dedik riske etmeyelim. Ya 2 aydır da ilk defa yiyoruz. Evet ama lezzetli. Canım da çekmiyor. Türkiye'de mesela ben sevmiyorum bu falan. Ama burada patatesleri çok güzel. Ki Burger King'in mesela patatesi kötüdür. Bugün biraz bütçe dostu bir gezi oldu. Evet, McDonald's'ın daha güzel. Evet. Afiyet olsun. Hep et diyecek değiliz ya. Ben arkada götürüyorum vallahi. Ve başladığımız yere geri döndük. Şimdi buraların hikayelerini anlatırken ya da sizler işte bizi sokakta yürürken ikilemde kaldığımız çok şeye şahitlik belki edemiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Buralar hiç dışarıdan göründüğü gibi değil. Yani yemek yedik, kapıdan çıktık, şöyle bir dolaşalım ne var ne yok. Bu kadar turistik bir yer dedik, hiçbir şey yok. Bir tek biz vardık sokakta turist olarak dolaşan. Buraları böyle zamanında İspanyollar ilk keşfettikten sonra Christoph Kolomb kolonyal dönemi kurduktan sonra yemyeşil bir tabiatın ve coğrafyanın olduğu diğerler günümüzde bu şekilde bilinir olmuş. Müziğiyle ve rahatlığıyla sözde. Bugünkü gittiğimiz yerde öğrendiğimiz en kıymetli şeylerden bir tanesi köleliğin kaldırılmasına dair burada verilmiş mücadele 1834 yılında ve bunu başarmışlar. Özgürüz diyorlar, bağımsızız diyorlar ama Amerika'nın arka bir mahallesi gibiyiz aslında. Birazcık siyasi kısımlarda yorumlar yaptılar. Bunların hepsini çekemiyoruz mesela. Az önce marketten bir şey alırken yaptığımız bir sohbetti bu. O yüzden bu kadar büyük bir dünyanın önemli Karayipler'deki liman kentinde bile gerçek anlamda rahat hissetmiyorsunuz burayı gezerken. Özellikle akşamları. Belki şu ana kadar videoyu beğendiniz, belki beğenmediniz ama beğenilerinizi, beğenmeseniz de beğenmediğinizi butonuna basarsanız sevinirim. Video hakkındaki yorumlarınızı da yazabilirsiniz. Biz birçok şey yorumladık çünkü gördükçe insan onun içinde olduğunda daha net buna şahitlik edip anlatmak istiyor. Ve bu bizim gözlemlerimizdi. Ben size hiç Jamaika eğlenceli, çok mutlular, herkes dans ediyor demiyorum burayla ilgili.
diğer Latin Amerika ülkeleri gibi değildi. Bundan sonra Negril adında yine ülkenin batı kısmına doğru aracımızla yolculuğumuza devam edeceğiz ve sizler bir sonraki bölümde yine deniz, kum, güneş odaklı bir video izleyeceksiniz ve tabii sizlere yine Jamaika'yı anlatmaya devam edeceğim. Bu benim 108. ülkemdi. Bakalım 109 ne olacak? Yorumlarda da belirtebilirsiniz. Muhtemelen bu zamana kadar gittiğim ülkeleri bildiğiniz için yorumlarda çok uzun süredir takip edenler tahmin edebilirler nereye gideceğimi. Çok güzeldi her şeyle. Jamaika'yı gezmek, araba kiralayıp dolaşmak keyifli. Biz her şeye rağmen yaşamaktan, burada olmaktan keyif alıyoruz. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.